Arkadaşlar selam. Bugün bu 22 dişli örgü makinesini tanıtıyorum. Daha önce 48 dişlisinden almıştım. Şimdi sende o var. Bu neden var? Ne gerek var büyüğü varken küçüğünü neden aldın diye sorabilirsiniz. Bunları anlatacağım. Şimdi kutuyu birlikte açalım istedim. Şöyle bakın etrafında. Şöyle bir ön yüzü var. Şöyle. Burada da zaten makineyi biraz daha anlatıyor. Şöyle gelin açalım. Şimdi büyük örgü makinesi, yani 48 dişlide çıktığı gibi bunda da şöyle yünler çıkıyor. Bakıyorum. Evet, böyle 2 tane yün çıkıyor arkadaşlar bunun içinde. Yani bununla ne örebilirsiniz? Bence hiçbir şey yetmez. Denemelik muhtemelen koymuşlar. Makinemiz bu şekilde. Şöyle bakıyorum. Dişlerinde bir bozukluk var mı? Evet, panel ve tur seçeneği burada da var. Gördüğünüz gibi. Bu ya yuvarlak örmeyi ya da düz, yani panel diyorlar. Yuvarlak olmayan dikdörtgen ya da kare çeşitli örgüleri buradan yapıyoruz. Ama ben bunu normal büyükte de kullanmıyorum. Bunda da kullanacağımı zannetmiyorum. Sonuçta geri döndürdüğünüzde yine yuvarlak ayarında da olsa geri dönüyor. Şimdi şuradaki şöyle bir poşet gelmiş bir de içinde. ...48 dişli de anlatırken yanlışlıkla demonte demiştim. Yani ağzımdan o kelime çıkmış. Bundan bazı arkadaşlarımız çok rahatsız olmuş. Monte şeklinde geliyor. Bu demeliyim. Öyle demeliyim sanırım. Şimdi bu kadar, yani çok da bir şey çıkmadı içinden. Şöyle bir plastik bir tığ geliyor. Şöyle bırakayım, şu poşeti de elimden atayım. Küçük bir iğne. Diğerinde büyük iğne de vardı. Bunda yok. Bunda ayak falan da monte etmiyoruz. Her şey çünkü yerinde. Şimdi bunu takıyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle. Böyle oturuyor direkt. Doğru taktım herhalde diye düşünüyorum. Aynen, bakın. Direkt oturtturuyorsunuz. Hiçbir zorluğu yok. Şu siyah da çizmesin diye, bakın şöyle yuvarlaklar var. Çizmesin diye alt noktalarına bunları da yapıştıracağız. Bakın. Evet, örgü makinemiz hazır. Bunu kurması gerçekten gördüğünüz gibi birkaç dakikamı bile almadı. İçinden bir de şöyle de bir kağıt çıktı. Burada da anlatıyor işte arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Genelde İngilizce ve bu Çince ya da Japonca sanırım. Onu anlayamadım. Sayfa numaraları burada zaten var. Evet, bize kullanımını anlatmış. Ama ben kullanımını tekrar 48
dişli de anlattığım için tekrar anlatmaya ihtiyaç duymadım açıkçası. Bu arada o videonun nerede biz de izleyelim diyorsanız hemen şu sağ üst köşeye bırakayım. Gelelim 48 dişlin varken neden bunu aldım diye merak edenlere. Şimdi arkadaşlar, evet 48 dişlimle istediğim her şeyi yapabilirim. Bununla yaptığım her şeyi de yapabilirim ama bu mesela küçük bir daire, atıyorum tozluk yapmak istiyorum. Onun kenarındaki birleştirme çizgileri benim hoşuma gitmiyor. Yani biraz daha bilmiyorum titiz çalışmayla alakalı herhalde. Ya da küçük paneller örüp birleştirip onu küçük bir yuvarlak haline gelmek benim hoşuma gitmiyor. Bununla da çok güzel projelerim var. Örgü bebekler falan yapacağız beraber. Yani bu şekilde, aslında lafı çok da uzatmaya gerek yok. Beni takip etmeye devam ederseniz yaptıklarımı sizler de göreceksiniz diye tahmin ediyorum. Hani gerek var mı, çok şart mı, ya da biz ilk örgü makinamızı alacağız, hangisini alalım diyorsanız ben tabii ki de büyük olanı tercih ederim. Bu biraz daha hani, yani gereksiz demeyeyim de, bununla istediğiniz her şeyi yapmak daha fazla zaman alır. Atıyorum mesela bir tane kazak yapacaksınız. Tamam, bu da panel örüyor ama dar bir panel örüyor. 3-4 tane yapıp onları birleştirmeyle uğraşmaktansa tabii ki büyük almanızı tavsiye ederim. Ama sizler de böyle, ben de hani onu aldım, ördüm, tamam, ama daha farklı şeyler de yapmak istiyorum, biraz daha pratik olsun diyorsanız bunu da almanızı tavsiye ederim. Şimdi boyut olarak da farkını göstermek istedim. Bakın, bu 48 dişli, bu da 22 dişli. Şöyle neredeyse içinden neredeyse değil, iç içe geçebiliyor. Şöyle bakın. Bu kadar küçük. Bu şekilde yani. Yani bunlarla alakalı sorularınızı tekrarlıyorum. Her zaman bana yorum olarak ya da Demet Kurtdere Instagram hesabımdan da ayrıca yazabilirsiniz. Seve seve yardımcı olurum. Sadece bu arada şapka, hani sadece şapka yapıyor bu, biz öyle izledik diyenlere de gerçekten gülüyorum. Çok daha farklı, yani yaratıcılığınızı kullanarak neler neler yapabilirsiniz. Gerçekten yani aklınıza gelmeyecek şeyleri ben yapacağım. Teker teker yapacağım arkadaşlar. Tekrar yineliyormuş gibi olacak ama izlemeye devam edin diyorum. Bir de şöyle göstereyim istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ip takma yerleri aynı. Baktığımızda bunun sayacı var. Bunun maalesef sayacı yok. Bu birazcık işimizi zorlaştıracak gibi gözüküyor. Niye aslında sayaç koymuyorlar? Hepsine koysalar ya. Neyse, devam ediyorum. Kol büyüklükleri aynı. İp takma yerleri hemen hemen aynı. Böyle çember büyüklüğünü az önce de göstermiştim zaten. İkisinde de bu arada panel ve tur ayarı var. Bunda da vardı. Hemen tekrar göstereyim. Bu şekilde. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.